Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel geldim. Size bu hırka modelimi anlatacağım. Bebek ceketi olarak örebilirsiniz. Harika bir hırka hazırladım ve gayet de güzel oldu. Böyle yumuş yumuş oldu. Batik bir ip kullandım. Sade tek renkle de yapabilirsiniz. Tek renkle yapmayı da düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir hırka bu. Yine 0-1 yaş hırkamız ama 1,5 yaşına da olabilecek ölçülerde güzel ferah bir hırka oldu. Bakın şöyle batik bir ip kullandım ve hırkamız ördüm. O zaman ne yapalım? Haydi birlikte örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, 3,5 milim bir tığ, 3,5 ya da 4 milimlik bir tığ kullanabilirsiniz. 2 tane 100 gramlık 300 metre olan 2 ip kullanacağım. Hemen başlayalım. Tığımızla önce ipimizi birleştirelim. Şöyle. 76 tane zincir çekerek başlayacağım. 76'dan fazla da yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Böyle 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet şöyle 74 tane zincirimi çektim. Ve 1, 2, 3.'den trabzanlar yapmaya başlayacağız. Her zincire bir tane trabzan gelecek şekilde tamamlayacağız. Bakın böyle. Bu şekilde 72 tane trabzan elde etmemiz gerekiyor. Şimdi zincirimiz boyunca yapacağız ve 72 tane trabzanımız olacak. Bitirince bir sayın ve sorunsuz bir şekilde provamızı kurarak aşağıya doğru ineceğiz. Şurada kenarda bakın şurada sayılar tek tek yazacak. Kurulum sayılarını oraya yazıyorum. Zahmetsiz bir şekilde yapın diye. Şimdi ben tamamlayayım burayı. Evet şöyle göstereyim. 72 tane trabzan elde ettik. Bir zincir çektim ve çevirdim. Bakın bu çıkışa dikkat edin. Çıkışları hep bu şekilde yapacağız. Bir zinciri çektikten sonra ilk trabzanın üzerine bakın trabzan yaptım. Şöyle bir kenar oldu. Ve yine birebir batarak hepsine trabzan yapalım. Bu sırayla birlikte 4 sıra olacak. İkinci sıraya başladık. 4 sıra bu şekilde sadece trabzanlarımızı yapacağız ve sonra aşağıya doğru gitmeye başlayacağız. Mümkün olduğunca bu kurulum yerlerinde videoları atlatmadan izlerseniz sorunsuz bir şekilde kurarsınız. Durdur başlat yapın. Videoyu kaydedip sonra izleye kaydedip oradan tekrar izleyerek yapın. Ama atlatırsanız arada bir detay olur, kaçırırsınız ve emeğiniz boşa gider. O yüzden buna dikkat edelim. Şöyle 4 sıra olacak. Bakın şimdi arkadaşlar bu yaptığımız çıkışın bize şöyle bir güzelliği oluyor. Bakın sona geldiğimizde burada batacak yeri belli zaten. Ve kenarda da bu şekilde duruyor. Bir zincir çektim ve 4 sıramı ördüm. Bakın 4 sıra örüldü. 2'ye katlayalım burayı. Şöyle bakın 2'ye katlayıp şu şekilde bir buradan bir de tam karşısından ve sıkı iğne ile birleştirelim. Bakın bir buradan bir tane tam karşısından
birebir denk gelecektir. Çünkü aynı sayılarda yaptık. Böyle sık iğne ile birleştirelim. Bakın. Gördünüz mü? Karşıdakini kaçırmayın. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Burada bir tünel oluşturduk. Ve teker teker hiç acele etmeden sona kadar birleştireceğim. Bakın şöyle. Sona doğru geldiğimizde şu başlangıç ipimizi de tutalım ve buradan aradan bunu da kaybederek gidelim. Tığlamanın içine alırsanız o da orada gidecektir. Ve temiz bir iş yaparak aşağıya doğru ineriz. Evet, şöyle. Sona geldim zaten. İpimizi de saklamış olduk. Ve bakın hepsini aldım ve şu da sonuncularım ve böyle şu şekilde hazırlamış olduk. Hemen şu ipimizin fazlasını da kestim ve tamamladım. Benim kızım yine geldi, yatacak yer yok gibi. Kedimizin titizlik hastalığı var. Kendini hiç elletmiyor. Oldu ki elledik. İnanın belki yarım saate yakın kendini temizliyor. Yani ellenmeyi sevmeyen bir kedimiz var bizim. Evet, başlayalım örneğimize şimdi. Bir zincir çektim ve döndürdüm. Tığımın üzerine ipimi aldım ve bakın hemen birinciden başladım. 1. Önüne trabzan. 2. 14 tane trabzan yaparak geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bırak kızım ipimi. 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzan yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Sıradaki sık iğnemin içine bakın, burada bir zincir. 3 defa sararak bir fıstık yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle. Önce topladıklarımı çektim ve burada bakın 2 tane kaldı ve bunları çektim. 1, 2 zincir çekip yine ipimi aldım ve aynı yere, bakın bu fıstığı yaptığım yere bir tane daha fıstık. 1, 2 ve 3. 3 defa sardım. Önce topladıklarımı aldım ve çektim. Bakın. Buraya bir zincir attım. İpimi aldım. Hemen sıradaki sık iğneden, bakın buradan başlayacağız ve 10 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanı yaptım. Bir zincir çektim ve sıradakinin içine bir fıstık yapacağım. 3 defa sararak. Bakın sıradaki. 1, 2 ve 3. Topladım ve bakın. 1,
2 zincir çektim. Tekrar ipimi aldım ve aynı yerden bir fıstık daha. 1 2 3 toplayalım ve bağlayalım. Bir zincir ve yine buradan şimdi başlayacağız trabzan yapmaya, hemen dibinden 20 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şöyle 20 tane. Bir zincir çekip yine fıstıklarımızı yapacağız. Bakın. 1 2 3 defa sardım. Topladım ve bakın bağladım. 1 2 zincir çekip yine aynı yere bir tane daha fıstık yapalım. Böyle. Bir zincir ve yine hemen dibinden başlayıp 10 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir zincir çekelim. Bakın burada böyle. Tığıma ipimi alıp sıradakine fıstığımızı yapalım. 3 defa sardım. Topladım. 1 2 zincir, tekrar fıstık. Ve bir zincir. Şimdi geriye kalan trabzanlarımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane trabzan. Şöyle. Bir zincir çekip geriye dönelim ve şimdi şu bir zincir çektiğimiz yere kadar örerek gelelim. Bakın burada 2 zincir, şu aralarda birer tane zincir çektik. Şimdi oraya kadar trabzanlarımın üzerine birebir batarak geleceğim. Ve böyle bakın. Şimdi bu bir zincirin içine şuraya 2 tane trabzan. 1 2. Bir zincir çekip şimdi buradaki 2 zincir çektiğimiz yere bakın, burada 2 tane artırmış oldum. Şimdi fıstıkları birbirlerinin üzerine götüreceğiz. 2 zincir olan yerin içine bir fıstık, 1 2 zincir, bir fıstık ve bir zincir çekip buradaki bir zincirli boşluğumun içine 2 tane trabzan yaptım. Bakın şöyle 4 tane artırmış olduk. Şu şekilde. Ve yine öbür tarafa gidelim. Bir kere daha göstereceğim.
Şimdi kolumuzun arayı örelim. Bir zincirlerimizin olduğu yerlere artırma, 2 zincir olduğumuz yerde fıstıklarımız var. Bakın şöyle geldim. Şimdi burada bir zincirim var. Bakın fıstığın iki tarafında birer tane. Şimdi buraya 2 trabzan, bir zincir ve bakın 2 zincir olan yerin içine fıstık. 2 zincir. Şöyle bakın yaptım fıstığımı. Bir zincir. Ve buraya 2 tane artış. Ve gerisini götüreceğiz. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Öbür iki yeri de aynı mantıkta yapalım ve tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramız tamam. Şöyle bir zincir çektim, çevirdim. Ve yine artış yerine kadar geleceğim. Bu sırada birer tane artıracağız. Yani bir tane bir tarafa, bir tane bir tarafa. Bir sırada ikişer ikişer, bir sırada birer birer batacağız artış noktalarına. 2-2 gidersek hırkamız çok büyüyecek. O yüzden hani dengesiz olacak. Çok da büyük olmasına gerek yok. Kibar bir şekilde insin. Çünkü biz 0-1 yaş çalışıyoruz. Daha büyüklerini de yapmak için aralara her şeye birer tane ekleyerek 6 ay büyütebilirsiniz. Bakın şimdi geldim artış yerine kadar. Şimdi bir altta 2 artırmıştık. Şimdi 1. Sadece bir tane. Bir zincir fıstığımızı yapalım. Böyle bir zincir ve yine buraya bir tane artırma. Gördünüz mü? Ve devam edip öbür tarafta da aynısını yapalım. Böyle büyüyecek. Şimdi bunun üstüne ikişer artırma yapacağız. 2-1 2-1 olarak ilerleyecek. Ve gayet güzel bir ölçüye gelecek. Şimdi burada bir daha göstereceğim. Hani yanıltmayayım sizi. Şöyle bir zincirimi görene kadar ördüm. Bu bakın. Şöyle. Şimdi burada bir zincirim var. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve fıstığa geldim. Fıstığımı yaptım. Bir, iki zincirimi çektim. Tekrar ikinci fıstığımı yaptım. Ve bir zincir. Bakın buraya bir tane trabzan ve devam edeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Bakın. 2 1 2 1 olarak ilerleyecek. Şimdi bunun üstüne 2 tane artıracağız. Ve böyle gidecek. Bir sırada 16 tane artış yapıyoruz. Bir sırada 8 tane artış yaparak ilerleyeceğiz. Buraya kadar geldiyseniz gerisi gidiyordur. Ve ne yapalım? Hadi örmeye devam edelim. Mantığı kurtardık. Evet arkadaşlar, bakın robamız bu şekilde. Şimdi bu bize 0-1 yaş için gayet uygun ölçülerde oldu. Bir 6 ay daha eklemek için bir sıra daha artıracaksınız. Bir 6 ay daha eklemek için bir sıra daha artırın. Sonraki yaşlara bu yaka olmaz. Bu yakayla 2 yaşına kadar yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Şimdi kaç sıra yaptım onu söyleyeceğim. Fıstıklı sıramızı sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Kollarımızı da ayırarak.
Döndürdüm. Şöyle. Şimdi buraya bir trabzan yaptım. Ve kol ayrımına kadar bu şekilde yine bu sıramızı örerek devam edeceğiz. Şöyle buraya kadar geleceğiz. Şimdi burada bir zincirimiz var. Bu zincirin içine bir trabzan. Bakın şimdi şuradaki artış yerimiz var ya. Şu fıstığın da tepesine bir trabzan. Bir tane de zincirin içine. Şöyle. Aldım ipimi. Buradan şimdi fıstığın içine bir trabzan. Fıstığın tepesine bir trabzan ve bir zincir olan yere bir tane trabzan yaptım bakın. Ve şimdi öbür kolumuza gidelim. Evet, buraya gelirken şöyle şimdi bir zincirin içine bir tane fıstığın tepe noktasına bir tane zincirin içine aldım ipimi, katladım burayı da ve yine bakın fıstığın içine bir trabzan, fıstığın tepe noktasına ve zincirin içine. Ve şimdi sona kadar devam edelim. Şimdi örnek yerimizi yapmaya başlayacağız. Bu sırayı bitirdikten sonra bir zincir çekip örgümü çevirdim ve burada şimdi bakın 4 tane trabzan yapalım. 1 2 3 ve 4. Şöyle 4 trabzan yaptım. Bir zincir, bir atlayalım, ikinciye bir trabzan. Bir zincir, bir bırakalım, ikinciye bir trabzan. Bakın şöyle kutucuklar oluşturacağız. Bir zincir, bir atladım, ikinciye. Bu zincirleri çok sıkmayın ki alt tarafı daraltmasın. Sadece bu sırada böyle yapacağız. Öbüründe değişecek. Bir zincir, bir atla, ikinciye bir trabzan. Bir zincir, bir atla, ikinciye bir trabzan. Hatta sıkarsanız mesela baktınız bura gerdi ya, zincirleri 2 de çekin. Olabilir, 2 de olabilir. Bir zincir, bir trabzan şeklinde. Mesela şu koltuk altından geçişte germe yapmasın diye bakın 2 çektim burada. Şöyle bunu da yapabilirsiniz. Bir atladım, ikinci. Evet, sırayı böyle tamamlayalım. Evet, sona geldiğimizde şöyle bakın bir zincirimi çektim ve yine 4 tane trabzanımı yaptım. Bakın şurada benim bir eksik geldi. Onu bir zincirle geçtim. Ve bakın sona geldim. Ve bu sıramızı tamamladık. Bir zincir çektim ve çevirdim. Şimdi 4 trabzanımı yine aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Bakın şimdi. Şurada bir zincir çektim. Kafesin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Kafeslerin, yuvaların içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Öbür yuvaya geldim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Her yuvanın içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan.
Öbür yuvaya geldim. Bakın bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Öbür yuvaya geldim. Ve bütün yuvalara bu işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Ve böyle. Hepsini. Bakın görüntümüz bu. Evet, burada yine bakın bu bir kutucuğu bıraktım ve 4 trabzanımı yapacağım. 1. Bu 4 trabzan örgümüz bitene kadar devam edecek. 3 ve bu da 4. Bakın bu 4'ü devam ettireceğiz. Bir zincir ve yine 4 tane trabzanımı yapacağım. 1 2 3 ve 4. Buraya başlarken bir zincir. Şimdi bakın şu ikilileri çalışacağız. Her kutucuğun içindeki ikilileri çalışacağız. Şimdi bu trabzanını bakın örneğe anlatıyorum. Trabzanı V'nin bakın şöyle gösteriyorum. Şuradan boşluğundan batırdım, aldım. Bakın buraya bir trabzan yaptım. Hafif uzatarak. Bir zincir çektiğim boşluğun içine 2 tane trabzan. 1 ve 2. Bakın. Şöyle. Şimdi öbür V'nin bakın öbür trabzanını boşluktan tığımın üzerine aldım ve tamamladım burayı. Bakın burası bir örnek oldu bize. Tekrar şimdi bakın sıradakine geldim. Şu. Önce trabzanı boşluğundan tığımın üzerine aldım. Hafif uzatarak bir trabzan yaptım. Tekrar boşluğun içine bakın şuraya 2 tane trabzan. 1 ve 2. Aldım. Şimdi öbür trabzanı boşluğundan alıp bakın. Buradan alıp şöyle. Ve tamamladım. Bakın bu da bir örnek. Tekrar şimdi V'ye geldik. Şöyle. Birinciyi bakın her kutucuğun içindekileri ayrı çalışıyoruz. Birinciyi trabzanı aldım. Hafif uzatarak bir trabzan yaptım. Tekrar bu zincir çektiğimiz boşluğun içine 2 tane trabzan. Ve şimdi sonuncu trabzanımı alacağım V'nin. Aldım. Hafifçe uzattım ve topladım. Bakın. Bir tane daha yapalım. Sıradaki kutucuğun içindeki bakın bu. V'yi aldım tığımın üzerine. Bir trabzan yaptım. Zincirin içine 2 trabzan. 1 ve 2. Ve bakın V'min şimdi ikincisini aldım. Böyle. Yani her V'ye bu şekilde örneklerimizi yapacağız. Hepsini aynı şekilde yaparak sırayı tamamlayalım. Şöyle bir görüntü. Evet, bir zincirimizi çekip buradaki 4 trabzanımızı da yapalım ve bu sıramız da bitmiş olsun. Bir örnek sırasını bitirdik şimdi. Örneklerimiz 2 sıradan oluşacak. Bir zincirimi çektim ve döndürdüm. Şimdi bakın. 2 3 ve 4. Şöyle. Bir zincir çektim. Buralarda bir zincir çekin. Bakın şöyle baktığımızda şurada bir görüntümüz oluştu. İçlere yaptığımız 2 trabzanlarımız var ya. Bakın. Şöyle bakalım. İçlere yaptığımız trabzanlar. 2 2 yaptıklarımız. Şu boşluğundan bağladığımız
Şu 2 tane de içine yaptığımız. Şimdi bu 2 trabzanın ara noktasına batıp bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere batırıp bir trabzan yaptım. Şöyle. Sıradakine geldim. Bakın ikiliye. Buradan gözükenler. Şu. İkisinin arasına girdim ve bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir trabzan yaptım. Şu altta yaptığımızın aynısını. Öbür ikiliye geldim. Bakın araya girdim. Ve buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi bakın hep batacağımız yerler aynı gözüküyor. Bakın gördünüz mü? Çok pratik bir örnek bu. Ve kabarık duruyor böyle önden. Kabarık kabarık duracak ve 3 boyutlu bir görüntüye ulaşacak. Bir zincir, bir trabzan. Bakın her ikilinin içine aynısı. Böyle. Hemen şöyle önü döndüreyim. Bakın örneklerimiz kabardı. Ve üst üste geldikçe de mükemmel olacak. Böyle. Şimdi bu sırayı bunları yaparak tamamlayacağız. Ve tekrar örneğimizi yapmaya başlayacağız. Evet, bu sıramızda tamam. Bir zincir çekip çevirdim. Baştaki 4 tanemiz hepsi aynı. 1 2 3 4. Burada yine bir zincir. Bakın bu zincirleri kesinlikle çekmeliyiz. Evet. Geldik bakın yine aynı şekilde örneklerimizi yapmaya. Gördünüz mü? V'miz burada. Önce birincisini alacağız. Boşluğundan. Bir zincir çektiğimiz yere 1 2 tane trabzan ve şimdi V'min öbür bacağını aldım ve çektim. Bakın böyle. Şimdi öbürüne geldim ve yine aynı bir trabzan, zincirin içine 2 trabzan ve öbürünü aldım. Bakın. Gördünüz mü? Her V'ye aynı işlemi yaparak boyu uzatacağız. Böyle. Şuradan bir daha bakalım. Şimdi bunlar burada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama örnek gayet harika bir örnek. Kabarıp kalkan bir örnek. Şimdi bunu benim ölçüm yine biliyorsunuz. Bir karışa yakın örelim ve gelelim. Boyuna bakın zaten. Şöyle etek ucunda da çünkü tığlama yapacağım. Böyle örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın etek boyumuzu da tamamladık. Teyzeleri bu çok cici oldu. Şöyle bakın burası alta doğru genişleyerek geldi. Buradaki yaptığımız artırmayla birlikte ve gayet de güzel oldu. Etek uçlarını nasıl bitirdim? Örneğimin aynısıyla bitirdim. Bakın böyle. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bitirdim ve bağladım. Şimdi kolunu yapalım birlikte. Ben bir kolunu yaptım. Bakın böyle şirinlik akıyor her tarafından. Şimdi bakın kolda buradaki yaptığımız gibi yapmayacağız. Buraya dikkat edelim. Şöyle bakın şuradan tam ortadan ipimi aldım. Önce bir tane düğüm attım. Şöyle. Buraya bir iki zincir çektim. Bakın yuvalar yapacağız, tamam mı? Şimdi şurada bakın fıstıklı yerimiz var bağladıktan sonra. Buranın içine bir tane V yapacağız. Örnek kurulumu yapıyoruz. Bir zincir, tekrar bir tane daha V.
Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın 1, 2, 3. Üçüncüye arada zincir de var ya. Yine bir zincir. Buraya da bir tane V yaptım. Hep üçüncülere yapacağız. Bakın 1, 2, 3. Bir zincir ve aynı yere bir tane daha. Aldım. Bakın 1, 2, 3. Bir zincir ve V'mi yaptım. 1, 2, üçüncüye. Böyle sona gidelim. Sona geldiğimizde bakın şöyle bir tane de şu trabzan boşluğunun içine yaptım. Yani ayarlayarak geldim. Hemen göstereceğim. Bakın burada 3 zincir çekerek yukarı çıkmıştık ya. Boşluğundan batırdım. İpimi içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şöyle bir göstereceğim. Bakın gayet güzel bir kol genişliği elde ettik. Ve burada örneğimizi yapmaya başlayacağız. Bakın hep ön yüzden çalışacağız. V'min bacağından aldım. Örneğimizi devam ettirelim. Örnek aynı şekilde devam ediyor. Ekstra hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Böyle öreceğiz. Ne kadar ördüm bunu ben? Şu bitişi bir daha göstereceğim. Orada şaşırmayın. Şimdi burayı örelim ve sona gidelim. Bakın şimdi bütün örneklerimi yaptım geldim ve burada yine bakın 3 zincirle yukarıya çıkışımız var. Bunun içine batırıp ipimizi içinden geçireceğiz. 1, 2, 3 zincir. Bu bizim yukarıya çıkışımız. Ve bakın örneğe hep düz yüzden devam edelim. Arkaya çevirmemize gerek yok. Burada aralardaki iki trabzanlarımız bakın burada da önde gözüküyor. Çukurda gözükenler. Bunun içinden V'lerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Yani ters yüzden değil de düz yüzünden böyle aynı işlemi ön yüzden tekrarlayacağız. Ve bakın aynısı oluyor. Yani değişik bir şey olmuyor. Çevirmemize hiç gerek yok. Ve böyle büyüteceğiz. Kolumda kaç örnek sırası yaptım? Şimdi 2 sıra bir örnek oluyor ya. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örnek sıram var burada. Şöyle. Bu da gayet güzel bir boy oluyor. Sonra kol kenarını da yapacağız birlikte. Ve aynı örneğimi devam ettirerek tamamlayacağım. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örnek sıram oldu. Her iki sırayı bir sayıyoruz. Bakın örnek zaten belli. Şimdi şu kolundaki şu bandını yapacağız birlikte. Bakın örneklerimi bitirdim. V'lerimi yapacağım. Şimdi V'lerin arasında bir zincir çekiyorduk ya. Artık zincir çekmeyeceğiz bakın. 2 tane buraya trabzan yaptım. Ötekine geldim. Atladım örneğime. 2 tane 2 tane trabzan yaptım. Ötekine geldim. Yani aradaki zincirleri aldık. Tekrar bakın hiçbirine zincir çekmedim. Böyle zincirsiz devam edelim. Bakın. Gördünüz mü? Bu bunu toparlayacak. Şimdi bir üst sıraya çıktığımızda daha belirgin bir toplaması olacak. Böyle. Hepsine bitişe geldiğimizde aynı şekilde bitireceğiz. Bakın bağladım yine. 1,
2, 3 zincir. Ve bu yaptığımız V'lerin içine, bakın bu iki trabzanın arasına girip 1, 2 trabzan. Aralara girip 2 trabzan. 2. Gördünüz mü? Zincir çekmeyince burası daralıyor. Böyle. Aralara girip 2 trabzan. Kaç tane yapmışım? Bakın. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 4'ten sonra bir de kenarına gittim. Yine aynı örneğimle. Şimdi ikinciyi yaptık. 3 ve 4'üncüyü de yapalım. Aynı bu şekilde böyle zincirsiz toparladı. Şimdi 4 sıra yapalım ve gelelim. 4 sıra yaptım. Bakın böyle tam 4 tane. Şimdi buraya ne yapacağız sonuncuya? Şurada örneğimizi yaptığımızda burada bu pileyi oluşturdu. Bunu isteğe bağlı. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bakın örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Trabzanların içine ikişer tane zincirsiz ama bakın oluyor. O da o pileyi oluşturuyor. Hani bu tamamen isteğe bağlı. İstemezseniz yapmayın. Böyle örneklerimi kurarak sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, bakın kollarımız da böyle oldu. Şuraya da şöyle şu şekilde düğmeler diktim. İpimi 2 kat yaparak zincir çektim. Bakın şöyle. Ve bunu buradaki yaptığımız tünelin içinden geçireceğim. Bakın. Ha istemezseniz geçirmeyin de, bakın böyle de çok güzel ama ben bir bağcık geçireceğim ve uçlarına da pompon yaparak tamamlayabilirim. Bakın bu bunun içinden geçiyor. Ve böyle. Bakın. Sade de bırakabilirsiniz. Pomponlar da takabilirsiniz. Hani süsleyebilirsiniz. Şöyle. Evet. Gördünüz. Hırkamız çok tatlı ve çok güzel oldu teyzeleri. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Bakın 2 ipten şöyle şu kadar kaldı. Yani 1,5-2 yaş için yaptığınızda da bu 2 tane iple hırkamızı çıkartabilirsiniz ekleyerek ve tamamlayabilirsiniz. O zaman ne diyelim, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.